Sürekli bildirimler, değil mi? O bitmeyen sosyal medya akışları, ekrana yapışıp kalan gözler. Çok tanıdık bir tablo aslında. Peki ya şöyle bir fişi çekmek. Bugün işte bu konuya giriyoruz. Dijital detoks. Sizin için epey bir kaynak taradık. Akademik çalışmalar var, kişisel deneyimler, analizler. Bakalım neymiş bu popüler akım? Neden yapılıyor? Gerçekten işe yarıyor mu? Şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Evet, dijital detoks dediğimiz şey en basit tanımıyla akıllı telefon gibi cihazlardan ya da işte sosyal medyadan belirli bir süre için ama bilinçli olarak uzak durmak. Bilinçli olarak. Bu önemli sanırım. Kesinlikle. Bunu bir tür şey gibi düşünebilirsiniz. Dijital perhiz gibi. Amaç ne? Teknolojiyle daha sağlıklı, daha bilinçli bir ilişki kurmak aslında. Anladım. Genelde geçici bir mola gibi mi düşünülüyor? Çoğunlukla öyle başlıyor, evet. Geçici bir ara verme durumu. Ama bazı insanlar için bu hani daha kalıcı bir yaşam tarzı stratejisine de dönüşebiliyor zamanla. Peki insanları bu dijital molaya iten ne? Yani neden durup biraz ara vereyim diyorlar? Kaynaklara baktığımızda sanki birkaç ana sebep öne çıkıyor gibi. Öyle. Belki de en başta geleni çok temel bir istek daha iyi hissetmek. Daha iyi hissetmek nasıl yani? Şöyle, stresi azaltmak istiyorlar, kaygıyı biraz dindirmek, uyku kalitesini düzeltmek, odaklanmayı arttırmak. Bunlar hep temel motivasyonlar. O hepimizin hissettiği teknoloji yorgunluğu da var tabii. Aynen öyle, o yorgunluk hissi. Bu da önemli bir etken. Bir de şey boyutu var sanırım hani gerçek dünyayla tekrar bağlantı kurma isteği. Kesinlikle. İyi hissetme halinin bir devamı gibi bu da. Çevrim dışı sosyal ilişkiler, özellikle aile içi iletişim, bunları canlandırmak çok önemli bir motivasyon. Hatta şeyden bahsediliyor kaynaklarda, fubbing diye bir terim. Evet, evet. Yani birileriyle beraberken, mesela yemekte ya da sohbette sürekli telefona bakma davranışı, bunu azaltma isteği de sıkça görülüyor. Aslında o anı yaşama isteği bu. Çok doğru. Bir de işin kişisel gelişim tarafı var sanki değil mi? Hani sadece olumsuzdan kaçmak değil de olumlu bir şeye ulaşma çabası gibi. Tam olarak o. Mesela dijital bağımlılık olarak görülen durumlarla başa çıkmak, işte o dürtü kontrolünü sağlamak, kendi değerlerinle, ideallerinle daha uyumlu yaşamak, bunlar da güçlü etkenler. Şu meşhur FOMO da var tabii. Kaçırma korkusu. Aynen. FOMO ile mücadele etmek. Bir de sosyal medyadaki o yıpratıcı olabilen sosyal karşılaştırmalar var ya, onlardan biraz uzak durma isteği de bu kapsama giriyor. Anlıyorum. Motivasyonlar bayağı çeşitliymiş. Deneyimler nasıl peki? Herkes aynı şeyi mi yaşıyor bu süreçte? Yok, tabii ki değil. Kaynaklara bakınca ilginç bir şekilde birçok kişinin bu detoksu beklediğinden daha kolay, hatta keyifli bulduğunu görüyoruz. İlginç. Ama tabii madalyonun öbür yüzü de var. Can sıkıntısı yaşayanlar, yalnızlık hissi duyanlar, bu tür zorluklar da rapor edilmiş. Bu da normal aslında değil mi? O ekranların doldurduğu bir boşluk var sonuçta. Kesinlikle. Hatta bir kaynakta çok çarpıcı bir örnek vardı. 3 ay boyunca dijital dünyadan tamamen kopmuş bir yazar. 3 ay mı? Bayağı uzunmuş. Evet ve diyor ki bu sürenin sonunda dikkat seviyem gençliğimdeki gibiydi, çok keskinleşmişti. Bu da teknolojinin hani bilişsel yeteneklerimiz üzerindeki etkisini düşündürüyor. Vay canına. Peki genel etkiler ne diyor? Yani araştırmalar ne bulmuş çoğunlukla? Olumlu mu? Çalışmaların çoğu evet olumlu sonuçlar gösteriyor. Bağımlılık algısında bir azalma, genel ruh halinde, iyi hissetme halinde bir iyileşme, uyku kalitesinde artış, bunlar sık görülüyor. Başka? Verimlilik falan gibi şeyler. Evet, verimlilikte artış, yaratıcılıkta artış, aile içi iletişimde güçlenme, bunlar da rapor edilen faydalar arasında. Ama bir aması var gibi hissettim. Şöyle bir aması var. Bazı araştırmalar ya çok az etki bulmuş ya da bazı durumlarda olumsuz etkiler bile saptamış. Mesela artan kaygı gibi. Nasıl yani? Neden olumsuz etki yaratsın ki? İşte bu kişiye göre çok değişiyor. Kullanım alışkanlıkları, detoksu nasıl yaptığı, beklentileri hepsi etkiliyor sonucu. Yani herkese uyan tek bir formül yok maalesef. O zaman işin sırrı, detoksun kendisinden ziyade kişinin kendi durumu ve süreci nasıl yönettiğiyle mi alakalı? Kesinlikle öyle görünüyor. Kişiye özel yaklaşımlar çok önemli.
Özellikle o bahsettiğimiz can sıkıntısıyla başa çıkmak, ekran başında geçirmeyince ortaya çıkan o zamanı anlamlı başka şeylerle doldurabilmek, bu çok kritik. Bir de şey riski varmış galiba, rebound etkisi diyorlar. Evet, o da önemli bir nokta. Detoks biter bitmez hop eski alışkanlıklara, hatta belki de daha yoğun bir şekilde geri dönme riski. Bu yüzden sürdürülebilirlik meselesi ön plana çıkıyor. Anladım. Pandemiyle birlikte bu konular daha da arttı sanırım, değil mi? Çok arttı. Covid-19 pandemisi dijitalleşmeyi hızlandırınca teknolojiyle ilişkimizi daha çok sorgulamaya başladık. Bu alandaki araştırmalar da haliyle çoğaldı. Peki, tüm bunları şöyle bir toparlarsak, ne diyebiliriz? Dijital detoks ne anlama geliyor bizim için? Şöyle özetleyebiliriz belki. Dijital detoks, modern hayatın o sürekli bağlı olma haline karşı gelişen doğal bir tepki gibi duruyor. Evet, bir ihtiyaçtan doğuyor sanki. Aynen, insanlar daha iyi hissetmek istiyor, gerçek hayattaki bağlarını onarmak, güçlendirmek istiyor ve bir nevi kontrolü tekrar ele almak istiyorlar. Sonuçlar kişiden kişiye değişse de genel olarak bilinçli bir mola vermek iyi geliyor gibi. Doğru mu? Genellikle olumlu etkiler görülüyor, evet, faydalı kapılar aralıyor gibi. Ama yine bir ama. Ama tam bu noktada akla şu soru geliyor. Teknoloji hayatımızın bu kadar merkezindeyken, işimiz, eğitimimiz, sosyal bağlarımız, bilgiye erişimimiz, her şey ondan tamamen kopmak ne kadar gerçekçi, hatta ne kadar istenen bir durum. Doğru. Tamamen kopmak mümkün mü ya da gerekli mi? Belki de asıl odaklanmamız gereken şey topyekün bir kaçıştan ziyade teknolojiyle daha bilinçli, daha dengeli, yani bize hizmet eden bir ilişki kurmanın yollarını bulmaktır. Daha sürdürülebilir bir denge yani. Aynen öyle. İşte bu dengeyi nasıl kuracağınız sorusunu da belki üzerinde biraz düşünmeniz için size bırakalım.